Güneşi parçalara ayırıp farklı elementlerini bir araya getirebilseydik, kütlesinin %74'ünün hidrojenden geldiğini görürdük. %24 helyum ve geriye kalan %2 demir, nikel, oksijen ve güneş sisteminde sahip olduğumuz diğer tüm elementleri içerir. Başka bir deyişle güneş sistemi çoğunlukla hidrojenden oluşur. Güneşin yüzeyi 6000 Kelvin sıcaklığa ulaşır. Bu aslında Güneşin atmosferinin sıcaklığından çok daha düşüktür. Güneşin yüzeyinin üzerinde kromosfer adı verilen ve sıcaklıkların 100.000 Kelvin'e ulaşabildiği bir atmosfer bölgesi bulunur. Ayrıca Güneşin kendisinden bile daha büyük bir hacme uzanan korona adı verilen daha uzak bir bölge vardır. Koronadaki sıcaklıklar 1 milyon Kelvin'e ulaşabilmektedir. Gezegenlerin aksine Güneş hidrojen gazından oluşmuş büyük bir küredir. Bu nedenle Güneş'in farklı kısımları farklı hızlarda döner. Güneş lekelerinin yüzeydeki hareketini izleyerek yüzeyin ne kadar hızlı döndüğünü görebilirsiniz. Ekvatordaki bölgelerin bir dönüşünü tamamlaması 25 gün, kutuplarda ise 36 gün sürebilirken Güneş'in içi yaklaşık 27 gün sürmektedir. Sanki Güneş hep olduğu yerde ve hiç değişmemiş gibi gelse de bu doğru değildir. Güneş aslında yavaş yavaş ısınmakta ve her milyar yılda %10 daha parlak hale gelmektedir. Aslında sadece 1 milyar yıl içinde Güneş'ten gelen ısı o kadar yoğun olacak ki dünya üzerinde su kalmayacak ve dünyadaki yaşam sonsuza dek yok olacaktır. Güneşin dünyayı yutup tüm gezegeni yok edecek noktaya kadar genişleyip kırmızı dev aşamasına ulaşması 7 milyar yıl daha alacaktır. Güneş lekeleri, güneş yüzeyinin daha soğuk kısımlarıdır ve fotosferde oluşur. Yüzeydeki geçici lekeler bize onu çevreleyen daha sıcak plazmadan daha koyu görünür. Bu daha serin noktalar 50.000 kilometre kadar genişliğe sahip olabilir. Bunların çekirdekten gelen radyasyonu hafifçe azaltan ve yüzeyi soğutan alttaki manyetik alanın özellikle güçlü bölgeleriyle etkileşimlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Güneş patlamaları tüm güneş sistemindeki en büyük patlama olaylarıdır. Güneş lekeleriyle ilişkili manyetik alanlar enerjiyi ısıya dönüştürdüğünde ve parçacıkları hızlandırarak uzaya fırlattığında ortaya çıkarlar. Hemen hemen her dalga boyunda bir foton veya ışık patlaması ile karakterize edilirler. Bilim insanları genellikle güneş patlamalarından gelen ultraviyole ışınlarını, X ışınlarını ve gamma ışınlarını ölçer. Bunlar tipik olarak güneşin yüzeyinde parlamalar olarak ortaya çıkar ve birkaç dakika ile birkaç saate kadar sürebilir. Bazen Ay, Güneş ile Dünya arasına girer. Üçü de hizalanırsa Ay Güneş'i tamamen engelleyebilir, Dünya'ya gölge düşürebilir ve Güneş tutulmasına neden olabilir. Bunun nedeni Güneş'in Ay'dan 400 kat daha büyük olması ve Ay'ın Dünya'ya 400 kat daha yakın olmasıdır. Güneş tutulmaları kabaca 6 ayda bir meydana gelir. Ancak Güneş'in Ay tarafından tamamen gizlendiği toplam güneş tutulmaları çok daha nadirdir. Genellikle dünyanın uzak bölgelerinde olmasına rağmen her 2 yılda bir meydana gelme eğilimindedirler. Bu tam tutulmalar birkaç saniye kadar kısa sürebilir. Ancak asla 7 dakikadan daha uzun sürmez. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.